Gamer Arena ve Eludis TV ortaklığında gerçekleştirdiğimiz Arena sohbetlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta artık bizim için her zaman yanımızda olacağı bildiğimiz arkadaşımız Kerem Büker var ve yanında da Beyazıt Karınca var. Kendisi Gamer Arena'nın Chief Technology Officer yani CTO'su. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Öncelikle burada olduğunuz için yine teşekkür ederim. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Geçen haftanın Valla güzel gidiyor, evet. İlk tepkileri de görüyoruz diye ümit ediyorum artık. Her zamanki gibi yoğun bir tempo var. O tempoya yetişmeye çalışıyoruz. Gayet eğlenceli, güzel gidiyor. Peki Beyazıt, sana sorayım öncelikle. Sonuçta Chief Technology Officer'sın, yani bir teknoloji şirketindeyiz. Evet. Önce bize bir kendini anlatabilir misin? Bir teknoloji şirketinde en önemli pozisyonlardan birine, en kritik pozisyonlardan birine gelene kadar neler yaptın? Ya şöyle, sektördeki 6. yılım benim aslında. Hani resmi olarak 6. yıl. Ondan önce işte eskiden de ufak tefek işte yazılım işleriyle falan. Zaten hobiydi benim için, bilgisayar mühendisliğiydi. Ondan önce 3 yıl kadar bir HBS firmasında çalıştım. Ondan sonra bir sene kendi şirketimde devam ettim. İşte benzer şekilde yeni startuplara benzer işte hani Türkiye'de zaten malum herkesin kafasında parlak bir fikir var. O parlak fikri bir şekilde işte çok para kazanıp paraya çevirmeyi düşünüyor. Bunun için neye ihtiyacı var? Ya mobil uygulama ya web sitesi. İşte benzer şeyler geliştiriyorduk. İşte daha sonrasında Gamer Arena ile tanıştık. İşte buraya katılmış bulunduk. Şimdi de buradayız. Herhalde 2,5 sene falan oldu. Peki, orada devam ediyoruz. Bu arada hala bir şey geliştirmek isteyenler gidip ilk önce Beyazıt'a sorar. Yani böyle yapılır mı? Doğrusu nedir vesaire diye. İçeride de hala eskiden yaptığı işleri bırakmış vaziyette değil kendisi. Sadece Gamer Arena tarafına değil yani. Hala sektöre de bir şekilde katkın oluyor. Ya fikir anlamında evet. Çünkü çok fazla proje işte dinlediğimiz için zamanında işte hani bu olur mu, olmaz mı? Olursa ne kadar olur? İşte bir yerle konuşar bu fiyatı olur mu, olmaz mı? Hani öyle fikir verme şeklinde hala devam ediyoruz. Sadece muhtemelen dinlemekte değil, dahil olup hayatta kalış veya batışları da görmüşsündür diye. Tabii çok fazla. Yani şu ana kadar ciddi anlamda ya zaten ekibim benim core ekibim ve 5 senedir beraber çalışıyoruz ve hepsini yazılıma ben soktum bir şekilde veya yanımda staj yaptılar. Hiç ayrılmadan çalıştığımız için hani aynı ekiple beraber çok fazla proje gördük, çok fazla firma batışta gördük doğal olaraktan. Proje batışta gördük aynı şekilde. Ondan dolayı artık 3 aşağı 5 yukarı böyle kestirilebiliyor. Hani ne olacak, ne bitecek. Peki Gamer Arena'ya dahil olman nasıl gerçekleşti aslında? Hani daha öncesinde tabii ufak değil aslında, yine tecrüben vardı da, ya da Gamer Arena'ya nasıl karar verdim ben burada bu ekibin bir parçası olmak istiyorum diyerek? Ya aslında biraz tesadüfi işte tanışmış olduk. İşte o zaman Gamer Arena bir mobil uygulama çıkarmak istiyormuş. İşte ondan sonra işte fikir alma verme işte yapılabilitesi nasıl vesaire diye bir ufak konuştuk işte. Hani biz kendi işte destek olabileceğimiz alanlardan bahsettik. İşte Gamer Arena'nın beklentilerini aldık vesaire. Daha sonra bir mobil uygulama yapmaya başladık. Ondan sonra işte Kerim bir gün aradı. Abi dedi işte bizim dedi teknik bir ekibe ihtiyacımız var. Dedim abi süper. Dedi sizin gibi bir teknik ekibe ihtiyacım var. Dedim abi süper. Beraber çalışalım mı dedi. Dedim olur. Bakalım abi. Hani şartlar sizin için de uygunsa bizim için de uygunsa beraber çalışalım dedim. Ondan sonra işte galiba 5 dakika falan sürdü. Birkaç tane soru sordu. İşte hani şunu biliyor musun? İşte şunu yaptınız mı daha önce? Dedim evet yaptık, yapıyoruz. Abi tamam o zaman başlayalım dedi. Başladık. Çok hızlı gerçekleşmiş. Ya şöyle aslında ben buraya gelmeden önce zaten Gamer Arena firmasını biliyordum. Hani öncesinde işte bu ilk token lansmanında falan takip ettiğim güzel projelerden bir tanesi. Hatta o zaman çok şaşırmıştım. Dedim ki hani Türkiye'de böyle iş yapan bir firma var mı? Bir de gerçekten reklamı diye. falan da çok yüksekti. Hani metrolarda Tabii. falan ben bannerları hatırlıyorum yani. Yani önceden bildiğim de bir işte firma olduğu için dedim abi güzel. Çünkü zaten hani çevresi geniş, etkileşim alanı geniş, kullanıcı sayısı çok fazla, güzel bir platform. Kerim'in teklifi de zaten ekiple olduğun gibi geldi. Hani ekibi yarı yolda bırakma şeyin falan da olmadı duygusal olarak. Çok Ondan temiz sonra oldu. geldik başladık aynen. Peki farklı alanlardan sonra hani tam da yine startup alanlarındaydın ama gaming tarafındasın bu sefer. Bu nasıl oldu senin için farklı olarak? Abi aslında benim için olay şöyle. Şimdi o zamana kadar belki işte 100-200'den fazla proje fikri dinlemişimdir. Bunların bir kısmını hayata döndürmüşümdür. Hani benim için mekanik şöyle çalışıyor zaten. İşte sizin bir işte yapılması gereken işiniz varsa bunu bana anlattığınız zaman benim kafamda direkt şey canlanıyor. Ha tamam bu buradan yapılacak, bu buradan yapılacak, bu buradan yapılacak. Gaming sektörü de benim için aslında öyleydi. Şimdi zaten Gamer Arena gaming sektöründe yeteri kadar know-how olan bir firma olduğu için işte çok rahat işte inputları aldık. Aldıktan sonra zaten çıktıyı verebildik ortaya. Yani o yüzden çok hani zorlayan bir kısmı olmadı açıkçası ama çok keyifli bir alan. Diğer alanlara göre daha canlı
ve yaptığının sonucunu direkt görebildiğin bir alan. Mesela işte bazı firmalarda yaptığın projelerde işte görmen 8 ay sürüyor, 10 ay sürüyor, 11 ay sürüyor. Burada direkt yaptığın sonucunu anında görüyorsun. İşte oyun çıktığı zaman oyun oynanıyor mu, oynanmıyor mu? App çıktığı zaman app kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu? Direkt dönüş aldığın zaman o da zaten hani bizim için benzin gibi bir şey. Dopamin çünkü. Yapıyorsun, karşına alıyorsun, hoşuna gidiyor, daha çok yapıyorsun gibi bir şey. Çok tabii mantıken insanı mutlu ediyordur anlık reaksiyon Tabii, tabii. alabilmek. Hı hı. Aslında deminden beri anlatıyorsun hani biraz da ekibini de söyleyebilmesen hani nasıl bir ekip ne Hı hı. şekilde oluşuyor ya da uzmanlık alanlarınız nedir ki bir teknoloji firmasına aslında bu e, katkıyı yapabiliyorsunuz? Ya şöyle, şimdi ben ilk girdiğim yerde bir işte 6-6,5 ay kadar falan staj yaptım. O süreçte zaten öncesinde de birazcık yazılım alanı tecrübem vardı. Yani daha staja girmeden önce ben projeler yapmaya başlamıştım. O süreçte işte liseden arkadaşım vardı, Bediran. İşte onun da alana ilgisi vardı. Geldi. Şimdi hani klasik işte hani bir yazılıma başlayan ve hani arkadaş olanların klasik yaptığı şey, bir tanesi frontend yazar, bir tanesi backend yazar. 2 kişi proje çıkartırlar. Aslında biz de Bediran tam o şekilde başladık. 2 kişi işte kendi aramızda paslaşarak, bir de hani yakın arkadaşım olduğu için işte gece gündüz demeden arayıp darlayabiliyorum. O da beni darlayabiliyor. Çünkü normal bir resmi çalışma prosedürü olsa bir süre sonra hani işten mi arıyorlar deyip kapatıp şey yaparsın, yatarsın mesela. Bizde o yok. İşte o Bedran'la işte mobil uygulama olarak başladık aslında. O mobil uygulama ön tarafını yazıyordu, ben arka tarafını yazıyordum. O şekilde ilerlemeye başladık. Sonrasında işte o dönem işte biz hala yapmaya devam ediyoruz. Çok fazla stajyer alıyoruz. Aldığımız stajyerlerden de işte hani iyi olanlarla çalışmaya devam ediyoruz. Orada yine işte tanıdık vasıtası, eş dost vasıtası gelen işte birkaç arkadaşımız daha vardı. İşte Elif ve Enes vardı. Onları da aynı şekilde aldık. İşte Enes web alanında iyi olmaya başladı. Hem web hem işte backend de bana yardımcı oluyor. İşte o dönem işte Elif sadece işte web'in işte şey kısmından başladı. Frontend kısmından başladı, ön kısmından başladı. Böyle dörtlü bir ekip olduğu zaman işte hani bir müşteri geldiği zaman biz her ihtiyacına cevap verebiliyorduk zaten. Ondan dolayı ben o zaman işte backend developerlık yapıyordum. İşte sistemin inşası, mimari nasıl olacak, işte servisler kimlerle nasıl konuşacak vesaire, bunları planlıyordum. Kodlamasını da yapıyordum. Oradan da aynı şekilde yapmaya devam ettik. İşte 5. senemizdeyiz, 4. senemiz, 4,5-5 sene oldu aynen. Onları devam ediyoruz. Peki Kerem, sana şeyi soracağım. Sizin birlikte işleriniz nerede kesişiyor? Çünkü sen de sonuçta blockchain teknolojisini yöneten kişisin. Bir noktada işlerinizin ortaklaşması gerekiyor diye mantıken kuruyorum. Kesinlikle. Nasıl ilerliyor? Vallahi tanışma hikayelerinden gittik. Oradan başlayalım ilk önce. Ben de bu tarafta Gamer Arena'ya blockchain alanına girdiklerinde, token çıkarttıklarında gelmiştim. Yazılımcılar gelecek, işte Beyazıt ve ekibiyle görüşülecek dendiği gün biz bir tanıştık. O gün ben de bu arada daha önce yaptıkları projelerden, evet sektör olarak gaming alanındayız ama benim tarafım blockchain, yaptıkları projelerden etkilenip aslında bu blockchain alanında ne kadar ileri götürebileceğimizi fark ettim. Böyle birazcık sıkıştırıp şunu yaptınız mı daha önce, şöyle şeyler yaptınız mı falan diye konuştukça dedim ki ekip bu. Sıkıştırma ama bayağı darlama gibiydi. Yani şey olmayalım şimdi, bayağı böyle zor sorular şey. HR gibi Tabii çalışıyor. tabii. Hani bayağı sıkıştırdı orada bizi. Zaten benim kafamda ilk şey canlandı. Dedim ki ya biz bu çocukla çalışırsak kesin dedim uğraşacağımız şey var, bizim iş var. Çok iş o. Hala uğraştırıyorum ama yani. Tabii. Kendimle Yok, şimdi güzel. uğraştırıyorum. Tabii bir yerde blockchain alanı işte Beyazıtlarla tanıştık. Beyazıtlarla birlikte zaten geldiklerinde Gamer Arena tarafında token bir asetimiz vardı. Platformumuz vardı uzun zamandır devam eden. Yapmak istediğimiz mobil uygulama ve web sitesinde değişiklikler vardı. Bunları ilerletirken aslında buraya da bir blockchain entegrasyonunun onlarla paralel ilerletilmesi gerekiyordu. Çünkü bizim sunduğumuz gerek ürünlerde, belki birazdan da bahsederiz, gerek verdiğimiz altyapıda insanlarla buluşturmak istediğimiz şey gaming camiası. Türkiye'de büyümüşüz ve biz artık yurt dışına açılmak istiyoruz. Ödeme sistemlerini blockchain üstüne almak istiyoruz. Yeni teknolojilerden yararlanmak istiyoruz. Bu blockchain tarafında kalacak bilgilerle, infolarla, teknolojiyle şu anki günümüzde bütün internet sitelerinin gerek siber güvenliğinden, gerek altyapısından, gerek frontundan geliştirmeleri align etmemiz, yani birlikte yürütmemiz gerekecekti. Burada kesiştik. Yani aslında sunmak istediğimiz hizmeti vermede birlikte çalışmamız gerekiyordu. Yani şöyle, evet blockchain ağı bazı dataları saklıyor, bazı dataları üstünde sadece blockchain halledebiliyor. Ama dünya o kadar Web3 ve blockchain ağınla yetecek kadar pembe bir yer değil.
bunu gerçek dünya kullanım alanlarına indirmemiz ve büyük başarılı diğer teknoloji firmaların uyguladığı gerekse gündemi yarattıkları hale sokmamız gerekiyordu. Burada çok güzel bir tablo çıkartıp ortaya birleştirmiş bulunduk. Son kullanıcıya, oyuncuya, kripto tarafından gelen oyunculara, e-spor alanından gelen oyuncuları kripto ile tanıştırmaya gibi çok tekniğine inmeden birçok alanda aslında buluşturmuş olduk. Birlikte çalışmamız gerekti. İyi ki de çalışmışız. Çalışmaya da devam edeceğiz. Böyle. Aslında hani hem user friendly olması konusunda ikinizin de Tabii. senkron hareket etmesi gerekti. Hem de işlerin daha sağlıklı ilerleyebilmesi için özet bu galiba. Tabii. Kesinlikle. Ya bir de Kerem'in o alandaki bilgi birikimi gerçekten devasa. Yani şimdi atıyorum bir işte işlem yapılacak. Okey, ben bunu işte nasıl yapılır araştıracağım, bakacağım vesaire. Direkt Kerem yanımda, Kerem'e soruyorum. Abi bunu nasıl yapacağız? Adam takır takır çiziyor akışı bana. Hemen işte prosesi alıyoruz, işlem alıyoruz, bitiriyoruz. Ortalık tertemiz. Güzel. Peki Gamer Arena şu an teknolojik olarak kendi rakipleriyle ya da rakipleri olmasa da sektörün farklı yerindeki olan firmalarla kıyasladığımızda nerede duruyor? Ya şöyle altyapı olarak günceliz. Zaten çünkü mobil uygulamamız bizim yeni. Hani Daha bir sene falan oldu değil mi çıkalı? Hatta o kadar bile olmadı galiba. İşte şu an 5. ayındayız. Aynen o civarda bir şey. Zaten yani yeni bir proje başladığımız zaman yeni teknoloji kullanarak başladık. Hani rakiplerimizden buradaki farkımız şu. Şimdi gerçekten hani bu işi uzun yıllardır yapanlar vardır illaki. Tam bizim gibi yapan değil ama işte atıyorum turnuva düzenleyen firmalar vardır. Şimdi bizim oradaki avantajımız şu. Bizim ekip genç ve dinamik bir ekip. Dinamik bir ekip olduğu için işte atıyorum tutup da mesela 35 yıllık bir developer tabii ki çok değerli tecrübesi var. İşte da hani bilgi birikimi işte gayet yerinde vesaire ama bunların işte bazı geçmişten kalma işte hani şeyler olabiliyor. Kullandıkları tool'lar Alışkanlıklar. ve alışkanlıklar aynen. Tabii o bir sıkıntı olabilir ciddi Aynen. yani. Şimdi bizim ekip de yani zaten burası startup olduğu için bizim ekip de daha önceden sürekli agile şekilde proje çıkarmaya alıştığı için biz herhangi bir teknolojik gelişmeye çok hızlı bir şekilde adapte olabiliyoruz. Ondan dolayı işte hani içeride yaptığımız ufak ufak modüllerde işte yeni bir şey keşfettiysek önce küçük bir modülle deneriz. Küçük modül okey güzel çalıştıysa alırız. Bunu büyük proje de yediririz bir şekilde. Zaten hani yazılımda önemli olan şeylerden bir tanesi zaten güncel kalmak. Güncel kalırsak hani her zaman kazanmış olacağız. O yüzden hani trendleri takip ediyoruz. Güzel şekilde devam ediyoruz. Bu arada Web3 tarafındaki trendlerden de belki burada bahsetmekte fayda var. O tarafı da yazılım ekibi çok yakından takip ediyor. Yani benim vesilemle de birazcık takip ediyorlar ama bu cüzdan bağlamalar kısmında Web3 yeni gelişen bir ürün ve her geçen gün o işte entegrasyon o kadar kolay değil. Evet, o kadar kolay değil. Herkes kolaylaştırmaya çalışıyor. Herkes bunun üstüne çalışıyor. Bunun üstüne çalışan çok büyük firmalar da var. Onların en yeni sürümlerini sürekli takip etmeye çalışıyoruz biz de. Gerek Beyazıt gerek işte biraz önce bahsetti Bedirhan mobil tarafında çok hızlı bir şekilde adapte oluyorlar. Buradan ellerinize sağlık tekrardan. Birbirimizi övmeye geldik ya olsun. Yani zaten ben de aslında oralara gelecektim. Hani yazılımda o zaman sürekli güncel kalmanız da gerekiyor değil mi? Tabii kesinlikle. O treni bir defa kaçırdığınız zaman zaten tekrar yakalayamıyorsunuz. Şimdi bahsettiği gibi mesela Volta entegrasyonları var. Bunlar çok yeni teknolojiler ve her gün update alıyorlar bazen. O update'lerden bir tanesini kaçırdığın zaman işte hani versiyon başladı işte 1.0, 1 işte 1.1, 1.2, 1.3. Sen onları takip ettiğin zaman 2'ye geçtiği zaman bir anda sen 1'de kalmışsın. O projeyi baştan sil at bile durumuna gelebilirsin bazı yerlerde. Gibi oyuna güncelleme gelir eski patch'te kalmak gibi yani. Aynen öyle. Hayaliniz. Deme şansın da yok kanka bir dakika ben güncelleyip geliyorum. Çoktan ya da proje olacak bana dokanmayın ben çalışıyorum şu an ama düşebilirim her an. Gibi. Düşünsene kullanmaya çalışıyorsun kullanıcı olarak ve bir anda sistem çöküyor falan Allah korusun. Tabii. Çok tatsız olur. Peki o zaman şu yapay zeka AI tarafına bir gelmek istiyorum. Nasıl etkiledi işlerinizi? Yani bunun sadece herhalde ChatGPT'ye yazı yazıp bir yazılımı kolaylaştırmaktan daha ötesi vardır diye varsayıyorum. Tabii ki. Ya şöyle hemen bir giriş yapayım hızlıca. Şimdi özellikle bizim gibi startuplar için işte bu ChatGPT olsun, benzer başka tool'lar var bunların hepsi. Çok büyük bir nimet. Çünkü kişi sayısı olarak az ve startup her zaman bir yoğun çalışma ortamıdır. Herkes uyum sağlayamaz o yüzden. Aslında sen yanına bir tane daha asistan almış gibisin. Tabii. Bu hani gerçekten işleri inanılmaz hızlandırıyor. Hatta bizim şirkette Enes Kerem var. Enes Kerem komple artık bütün işlerini yapay zekayla yapmaya başladı. Çok fazla artık yapmıyor böyle. Oturayım da kod yazayım da bilmem ne.
Yani aslında birazcık daha işin mühendislik tarafına kaymış olduk biz de. Teknisyenliğini işte çeşitli AI'lara yaptırıyoruz zaten. Zaten AI'ın bu olduğunu fark ettiğinde insanlar çok faydalı. AI Tabii. bir tool'dur. AI bir kreatif değildir aslında. Tabii. Genel olarak problemin bu olduğunu fark etmiyor insanlar. Yani tabii ki görsel, imaj generate edebilen AI'lar var ama yani bu bir sanat eseri olmuyor ya da bir eser olarak değerlendirilmiyor. Ya tabii mesela bizim işte Red Panda tool'umuz var. Hani kendi işte eğittiğimiz, train ettiğimiz bir tool. Orada bile hani güzel sonuçlar alıyoruz ama ya şimdi bazen diyorsun ki işte Red Panda'nın eline telefon çiz diyorsun. O çizdiğin telefon bazen tablet oluyor. Bazen telefon ters tarafa bakıyor. Hani daha hani erken bir teknoloji tabii ki ama hani hiçbir zaman zaten o hani normal bir insanın yaptığı o kreatif, çünkü hani verdiğim promptları da o ne kadar anlarsa birincisi, ikincisi aslında tamamen sallıyor bir şey önceki kaynaklara bakarak. Hani bir de total düşündüğünüz zaman şimdi oraya besleyen bir sürü kaynak var ama herkes bir kreatif artist değil. Tabii ki. Öyle olduğu için hani evet belki ilk başlarda bizim için çok güzel bir şeymiş gibi geldi ama hani bilmiyorum, mesela şu an hani ilk çıktığındaki kadar bir hype uyandırmıyor bende. Özellikle ChatGPT olsun. İlk başta konuşurken cevap verebiliyor düzeyindeydik. Yani şimdi işimi görüp çıkıyorum mesela, artık şey yapmıyor beni. Hani eksikliklerini, şeylerini görebiliyorum artık. Veya işte ona bir prompt yazdığım zaman onun nerede ne hata yapabileceğini, neyi eksikliğini gözden kaçırabileceğini artık düşünmeye başladım vesaire. Orada Onlardan dil dolayı- eğittik dediği beğenmemesinin sebebi şu an böyle bir içine kapanış ve bütün dünyadaki AI yeniliklere, tool'lara hakim olma süreci geçirdi Beyazıt. O yüzden böyle diyor. Artık hani nerede, hangi model ne yapıyor, kim neler üstüne çalışıyor, biz neler üstüne çalışabiliriz, bizim ürünlerde neler olacak gibi bir böyle bir kendi profesyonellik alanında inanılmaz geliştirdi. Şu an hakimiyeti üst düzey. O yüzden diyor ki şu Tabii. sıkıcı diyebiliyor. Yani benim için bazı yerler hala çok eğlenceli yani. Peki senin için demişken AI'ın senin tarafına katkısı nedir? Yani bunun hem istersen bugünlük kısa vadede hem uzun vadedeki tarafını anlatabilirsin. Tabii yani bizim kendi ürünlerde kullandığımız AI tool'lar dışında Web3 alanında da birçok aslında belki bir yerde de rakip olacağımız AI projesi mevcut. Kimisi bu tokenların işte large language modellere erişimi için kullanıyor. Kimisi üretilen komünitenin, kullanıcıların ürettiği ürünlerin kullanımı için kullanıyor. Kimisi bunun siber güvenlik alanında korunabilmesi için kullanıyor. Yani blockchain alanına da bir sürü AI projesi dokunmuş vaziyette. Şu an biz buraya kendi yeniliğimizi getirdik. Aslında Red Panda diye bahsettiğimiz AI Generation Tool aslında bence hala AI'ın en zevkli, çünkü kreatif olmak Tabii. zor bir şey. Benim için en zevkli en azından alanlarından birine bizim GAO token'ımıza Onu getirebiliriz görselini diyordum. gösterebiliriz de aynen elimizde hazır varsa eğer. Gözüküyor. Evet. Aslında GAO token'a bir özellik daha katmış oluyoruz biz burada. Yani kullanıcılar oyunlardan kazandıkları tokenları veya satın aldıkları, bu arada yatırım tavsiyesi değildir yazımızı da geçebiliyorsak geçelim. Kazandıkları tokenları burada getirip gerek profil resimleri yapmada, gerek oyun içi belki bambaşka sosyal mecralarda kullanabilmek için bizi de bir yerden temsil eden, aslında geçtiğimiz programlarda Kerim'in de bahsettiği o Red Panda'mızı hayata geçirmiş oluyor. Yani bizim blockchain tarafında token'ımıza bir utility ekliyor. Tabii. Aynı zamanda belki Beyazıt birazcık daha bahsetmek ister. Belli başlı imajların çıkmaması ve son kullanıcıyı, çünkü karşıda oyun oynayanlardan bahsediyoruz. Aslında orada çocuklar da olabilir. Annemiz babamız da oynuyor Problematik olabilir. diyelim. Problematik şeylerle karşılaşamayacağımız safe bir environment yarattık. Bizle şu anda kesişimi bu. Blockchain alanında da şöyle kesişmeler var tabii. Blockchain alanında Beyazıt'ın da bahsettiği gibi çok yeni bir alan olduğu için çok ciddi güvenlik açıkları var. Bu güvenlik açıklarını bazı modeller, yani ChatGPT'nin de işte gerek DaVinci modeli olsun, gerek Codex miydi o taraftaki modeli olsun, audit yaptırma işlemlerinde aslında kullandırıyorlar. Yani diyorlar ki geçmiş öğrenilerini sunuyorlar. Bak diyorlar, böyle bir hacker böyle bir akıllı kontrattan şöyle bir işlem yaptı. Önce öğretiyorlar aslında, önce dark side'ı gösteriyorlar. Evet. Sonra diyorlar ki benim bunlardan korunmam lazım, kontratların böyle böyle olması lazım gibi bir eğitme süreciyle de kesişiyor. Benim için çok yararlı oluyor bu tarafta.
tabii bizim de arka planda aslında görmediğimiz, bu geçtiğimiz haftalarda da bahsedildi. ChatGPT'nin çok yeni bir modeli, ChatGPT işte 4'ün aslında sıkıcı olduğu gerçeğinden bahsettiler. Yani bakalım aslında belki de neler yapıyorlar. Peki o zaman yani Gamer Arena'nın da AI ile nerede buluştuğunu gördükten sonra, aslında duyduktan sonra şunu sorayım. Gamer Arena'yı bu saatten sonra nereye götürmeyi planlıyorsunuz? Hani bunun teknolojik olarak elimizdeki imkanlar belli. Hani bunu ne kadar aşacaksınız ya da ne kadar dahil etmeyi planlıyorsunuz? Hem belki hani ürün olarak, yani Gao Arena olarak soruyorum. Hem internet, yani web tasarım açısından soruyorum. Nereye gitmeyi planlıyor? Ya şöyle, şimdi bu hani AI tool'larını daha fazla kullanmaya devam edeceğiz. Şimdi gene hani güzel kullanımlardan bir tanesi bu anti hile sistemleri için. Biz çok faydalı tabii. Hani işte anti hile sistemleriyle beraber, çünkü hani normal, evet, hani bir destek ekibiniz varsa destek ekibi işte kullanıcının puanından, işte yaptığı belirli aktivitelerden, işte bakiyesi yükseldi mi, alçaldı mı, hızlı bir şekilde skoru hani hangi derecelerde nasıl arttı, azaldı. Hani bunlara bakarak zaten bir destek personeli aslında o kullanıcının hile yapıp yapmadığını önceden saptayabiliyor. Tabii. Şimdi aslında bu şekilde matematiğe dökülmüş işlemlerde diyeyim, gene yapay zeka inanılmaz bir şekilde kullanılabilir. İlgili dataları topluyoruz. İşte ona göre bir model train edip bunu işte anti hile sistemlerinde kullanabileceğiz. Daha sonra hani hemen hemen her yerde yaklaşık olarak aynı eşleştirme mekanizmaları kullanıyor. İşte bir rank puanı var. O rank puanına göre uygun sana oda bakıyor veya işte uygun kullanıcı bakıyor, rakip bakıyor. Bunu yapay zeka ile destekleyip, hani atıyorum bir kullanıcı vardır, çok iyi oynuyordur ama işte diyelim ki bronz seviyededir ama çok iyi oynuyordur. İşte hep başka çok iyi oynayan bronzlarla eşleşmiştir ama aslında bunların ikisinin de gold oynaması gerekiyordur mesela. Bunu da gene kullanıcıların oynayış mekanizmalarına göre hani train edip hani hızlı bir şekilde daha kolay, işte daha üst Arkadaşları doğru ranklarla. MMR'lara doğru Aynen çekme öyle. çabası. Çünkü hani herkesin başına gelmiştir illa. Bir oyunda oynuyorsun mesela, bronz seviyedesin. O adam bir geliyor, ooo, yani bronz değil adam aslında. Olmaması gerekiyor, Evet. evet. Hani bu gibi şeyleri yavaş yavaş entegre etmeye başlayacağız. Onun haricinde gene popüler olan işte yazıdan sese çevirme tool'ları. Gene kendimiz işte bir model train edeceğiz orada. Onun şeylerine başladık. Hayırlı olsun. Biz de kullanıyoruz onu. Özellikle altyazı kullanırken Tabii, o gerekiyor süper, mesela. Süper, tabii ki. Hı. İşte gene birkaç tool vardı. Belki denk gelmişsinizdir. İşte bir videoyu koyuyorsunuz. Oradan kendisi otomatik shorts çıkartıyor. Ne kadar verimli şu an işte denemedim ben ama. Hani Yok, ben de kullanmadım. buna benzer şeyleri de artık yavaş yavaş entegre etmeye başlayacağız. Burada hani işin içine girmişken hani sadece bakın işte size resim yaptık koyduk gibi değil de hani bu diğer yapay zeka şeylerini de işin içine koyup hani orada ayrı bir environment yaratmak da istiyoruz aslında. Benim yani mesela AI ile ilgili benim en genel olarak problemim, ben seslendirme de yapıyorum dışarıda. Vefat etmiş seslendirmecilerin mesela sesini alıp onlar sıfırdan bir şey yapmış gibi kullanıyorlar. Bu aslında mesela bir emek hırsızlığı. Tabii. Bunun yapılmasının önüne geçmesi gerekiyor. Bence en temel problemlerden biri kısa vadede bu tarz hani birilerinin özgün işlerini özgünmüş gibi taklit edilmesinin engellenmesi lazım ama tabii bunu kullanıcının engellemesi değil. Bunu aslında programın kendisinin engellemesi lazım da ne kadar ki yeri tarayacak vesaire, ne kadar ses profili oluşturacak, o da çok ayrı bir Orada aslında şöyle bir şey var. Şimdi hani yaklaşık 1,5-2 senedir belki bu yapay zeka hayatımızda bu kadar popüler ama normalde bundan önce zaten yapay zeka çok ciddi aktif bir şekilde kullanılıyordu. Tabii ki. Hani sadece son kullanıcıya bu kadar erken ulaştı. Hani öncedenki farkı şuydu. Hani bir developer işte birkaç tane kaynak işte tarayıp bunlarla beraber gelip atıyorum işte bir image generator oluşturabiliyordu kendisi. İşte modelini eğitip vesaire vesaire. Kullandığımız oyun motorlarının birçoğu mesela Football Manager falan yapay zekaya dayanmıyor muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Tabii. Yani yeni bir teknoloji değil. Çok eski bir teknoloji. Zaten o yüzden bu kadar. Sadece işte hani son kullanıcı ilk defa bu kadar yakın ve sosyal anlamda diyalogda bulunabilen bir tool çıktı ve hayatımıza girmiş oldu aslında. Tabii. Şimdi bu kadar eski bir tool olduğu için aslında hani büyük firmalar, işte platformlar bu konuda birazcık daha geri kaldılar. Hani son kullanıcıya bu kadar yaklaşmasa bile bunlar çok eski tool'lardı. Ve işte illaki platformlar bir yerde o bahsettiğiniz işte mesela ölmüş bir ses sanatçısının sesini kullanıldığında bu sisteme yüklenir yüklenmez gene o sesin olup olmadığını anlayan başka train edilmiş AI tool'larıyla yakalayıp yüklenmesini direkt engellenmesi lazım ama şöyle bir şey de var. Hani ben bunu platforma yüklemeden de şey yapabilirim çünkü hani AI evet birçok şey kolaylaştırdı. Birçok yerde denetlenebilir bir şekilde büyük platformlarda ama kişi bilgisayarına bunu indirip kendi istediği şekilde train ettikten sonra hani onun çok önüne geçilebilecek bir şey yok.
Adam kendisi çok seviyordur Morgan Freeman'ın sesini ve kendine Morgan Freeman sesli işte bir veya Alexa'ya falan bağladı. Bir ev robotu yapabilir ve bunun önüne geçilemez muhtemelen. Ya orada önüne geçilmesi gereken şey tabii bunun özgün olmadığı ve Evet. bu işten üçüncü partilerin para kazanmamasını ticari sağlamak. kullanımı Hı hı. açmadığın sürece isteyen her şey kişisel Tabii. olarak istediğini yapabilir yani. Evet. Ama işte burada yani Ankara Gücü transfer videosunu böyle açıkladı. Daha bir sene önce de yazın Oo. açıkladı. Yani bu mesela bir ticari kullanım. Bunun olmaması gerekiyor. Nur Subaşı'nın sesini kullandılar. Nur Subaşı 2016'da mı Bilmiyorum. 2017'de mi ne vefat etti yani mesela. Sonra bir açıklama yaptılar mı? İlla Yapmadılar. taraftarlar bunu fark etmiştir çünkü. Çok az yani seslendirme camiası fark etti ama bir açıklama gelmedi. Bir özür de gelmedi. Herhalde sendikalar, dernekler, işte ailesi uğraşıyordur bilmiyorum. Eminim yani bu taraftan bir maddi karşılığı vardır. Onu doğru Olması yerlere gerekir, evet. iletmeleri, belki de ailesine veya bir kuruma iletiyor olmaları belki böyle bir şeyin önünü açabilir. Ya orada şey problemi de oldu, lafını böldüm ama şimdi bu işte Midjourney vesaire çıkmıştı. İşte artistler çıkıp dediler ki yani siz bu işte model trainediniz ama burada bizim resimlerimizi kullandınız. Evet. Tabii. Aynen. Ve dava galiba hala sürüyor ve hani o eğitilmiş model öyle bir hale geliyor ki onun içinde o resmin kullanmadığını anlayamıyorsun zaten. Hani o yüzden bu işte kanun yapıcılar işte nasıl halledeceklerse işi teknolojiyle birleştirerek hani bir yerde müdahale etmeleri gerekiyor ama yoksa yani çok zor yani takip edilmesi. Çünkü gerçekten oradan çok ufak atıyorum Nur Subaşı sesini kullandı. Araya başka bir işte kadın sanatçımızın daha sesini koydu. İkisini birleştirdi ve komple başka bir ses çıktı ve bakıldığı zaman bu mu? Hayır değil denebilir. Evet. Ve bu işte benim için de AI'ın gündelik kullanım açısından tehlikeli tarafı bu. Hı hı. Gündelik kullanımın ötesine geçtiğimiz o bambaşka bir konu zaten uzun vadede. Onu bir gün Evet. konuşuruz. Kesinlikle. Bu haftalık bu kadar diyelim mi o zaman? Başka eklemek istediğiniz bir şey yoksa? Ben kullandığımız, ürettiğimiz tool'u kullanmalarını rica edeceğim. Beyaz mütevazi Tabii. bir şekilde anlatmış olsa da yaptırmak istediğiniz Red Panda imajını galaxy.com'dan aşağıdan da linkini bıraktığımız yerden denemenizi ve yorumlarınızı da aşağı bırakmanızı rica edeceğim. Bu arada Red Panda harici normal modelimizi de açtık. Onu da kullanabilirler. Sadece Red Panda oluşturmak için değil. Demin görselini getirdiğimiz Go Labs'ten değil mi? Evet. O zaman bu haftalık bu kadar diyelim. Eludis TV Gamer Arena ortaklığındaki arena sohbetlerinde bizi dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek haftalarda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.